Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam biz her programımızda aslında özellikle kalp damar cerrahisinde hep varislerden bahsettik, kalpten bahsettik ama hiç arter hastalığından bahsetmedik. Aynen, evet. Peki nedir bu arter hastalığı? Bu periferik arter hastalıklarından biraz bahseder misiniz? Bahsederim tabii ki memnuniyetle. Şimdi periferik arter hastalığı aslında vücudumuzdaki atar damarların hasta olması demek. Yani kireçlenme olarak bilinir mesela halk arasında. Ateroskleroz yani damarın daralması. Belli kimyasal süreçlerden sonra o damarın artık işleyemez hale gelmesi atar damarın periferik arter hastalığından bahsedilir. Neden periferik? Yani kalp dışı aslında buradaki terminoloji bize şeyi anlatıyor. Yani kalpte koroner arter hastalığı oluyor. Kalbin dışında evet periferik arter hastalığı görüyoruz. Boyunu tutabilir, şah damarlarını tutabilir, kolumuzu tutabilir, bacağımızı tutabilir, bağırsakları besleyen arterleri, atar damarları tutabilir. Tuttuğunda sıkıntı yaratır. Böbreği de tutabilir. Böbreği de tutabilir, unuttum. Böbreği de tutabilir. Yani organları besleyen atar damarları tutabilir. Yani aortu da tutabilir. Yani kalpten çıkan ana atar damarı da tutabilir. Yani böyle bir şey varsa bir kere hani sıkıntıdayız. Yani onu bilmek lazım. Şimdi hani varis hakkında daha böyle iyi huylu bir hastalık. Yani toplar damar hastalıkları çoğunlukla. Bu o kadar hani şimdi şeyde yani moral bozmak istemiyorum ama periferik arter hastalığı tabii ki daha yorucu bir hastalık. Hani sonuçları biraz daha sıkıntılı oluyor. Peki hocam risk grupları nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim, kronik hastalıklar mesela diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar bir kere risk faktörü, ileri yaş risk faktörü, sigara içiyorsak sigara risk faktörü, genetik yatkınlık söz konusu periferik arter hastalıklarında bunlar risk faktörü. Periferik arter hastalıkları ilerleyicidir. Yani başlar ve ilerler. Yani bunun başlangıcı 7-8 yaşından itibaren olabilmektedir tabii. Aynen öyle. Peki periferik arter hastalığı olduğunu bir kişi nasıl anlar? Belirtileri nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim, aslında en sık tutulan yerlerden biri bacaklar. Yani bacağı besleyen atar damarların hasta olması durumu. Bacağı besleyen atar damarlarınız hastaysa, eğer daralmışsa, yeterince kan götüremiyorsa kaslarınız beslenememeye başlıyor ve ağrımaya başlıyor. Nasıl ki bir insan kalp krizi geçirdiğinde göğüs ağrısının oluşma sebebi kalp kasının yeterince beslenememesi ise gene bacaktaki kaslarınız beslenemezse ağrı olur. Peki nasıl ağrı olur? En sık gördüğümüz kladikasyo dediğimiz yani topallama, yürürken baldırınızın kasması. Şöyle söyleyeyim, aslında grup tabii şimdi buradaki arterler tek tek hani anlatmayacağım ama hangi bölge etkilendiyse bacağınızda hareket halinde en çok orası ağrır. Genellikle en sık gördüğümüz yerde dizin altı olduğu için en sık tutulan yerler. Distalden başladığını varsayarsak yani vücudun uzak bölümünden baldır grubundaki kaslar etkilenir ve yürürken kasılır. Ağrı hissedersiniz. İlerlerse yürüme mesafeniz kısalır. 100 metre, 200 metre, 50 metreye düşebilir. Yürütmez yani. Yani vücudun bacak kısmında En sık bu hastalık. En sık gördüğümüz. Vücudun başka bölgelerinde görünüyor. olabiliyor mu? Mesela şah damarımız da tutabilir. Şah damarı da tutulabilir. Ya kolu tutabilir, böbreği tutabilir. Yani bağırsağı tutabilir. Yani birçok yeri tutabilir ama en sık tabii ki hani başvuru bacak ağrısıyla oluyor, öyle söyleyeyim. Bizim gördüğümüzde o pulmoner arteri bile tutabilir. Yani sonuçta akciğerleri bile tutabiliyor ama yani çok tabii teknik ve detaylı konular. Bir insan hani nasıl anlar derseniz, gerçekten böyle bir şikayeti varsa, sigara içiyorsa, hipertansiyonu varsa, diyabeti varsa, ailede böyle bir hikayesi varsa, ayağı morarıyor olabilir. İleri safhada mesela işte soğuyor olabilir, topallıyor olabilir. Bunlar aslında bir işaret. Peki yani 8 yaşta dediniz hocam. o da çok teknik. Aslında şöyle yapılan çalışmalar var. Yani bu işin çok küçük yaşta başladığına dair. Tabii ki yıllar içinde oluşan bir süreç, yani bir hastalık. Belirti 40-50 yaşından sonra çıkabiliyor ama bu sürecin 8-10 yaşından itibaren bu kimyasal sürecin başladığı düşünülüyor. Tabii ki çocuklar hasta olmuyor. Ama çocuklara işte tuz yedirmeyelim diyoruz mesela, tuzsuz beslenelim diyoruz. Bunlar hep risk faktörü olduğu için böyle bir süreçten bahsediliyor çalışmalarda. Peki tanısını nasıl koyuyorsunuz? Tanısını şöyle söyleyeyim, hasta geliyor, örnek veriyorum, bacağım ağrıyor, topallıyorum, işte ayağım mor, ayağım soğuk, ayaklarım üşüyor,
ayağım morarıyor. Bazen istirahat ağrısı oluyor. Kansızlık o kadar artabiliyor ki yani kendi kendini besleyemez hale geliyor artık istirahat halindeyken. Gene bu morarma işte baldırda ağrı veya yukarıdaki kas gruplarında ağrı olabiliyor. Bu ilk başta Doppler ultrason çekmek gerekiyor. Görüyoruz arteri gerçekten hasta mı değil mi, daralmış mı? Daha sonrasında tomografi isteyebiliyoruz. Bilgisayarlı tomografi, kontrastlı yani ilaçlı bilgisayarlı tomografi istiyoruz. Ama definitif yani en artık nihayetinde anjiyo yapıyoruz. Bacak anjiyosu yapıp görüyoruz. Aynı anda da müdahale ediyoruz genelde. Yani tedavi ve tedavi şekilleri sırayla. Evet, örnek anlattığınız veriyorum. şekilde Şöyle gerçekleşiyor. eskiden mesela daha sıralı gidiyordu bu işler. İşte bir ultrasonu görelim, işte bir tomografiyi görelim vesaire. Ama şimdi günümüzde hem tabii anjiyoya ulaşmak artık daha kolay. Hem tabii pratiğimiz arttığı için Doppler'i gördükten sonra anjiyoya alıyorum ben genellikle ve orada da müdahale ediyoruz. Yani balon girişimsel işlemlerle aslında cerrahiye biraz daha cerrahiye az hasta gidiyor günümüzde. Girişimsel anjiyografik yöntemlerle genellikle çözülebiliyor. Genellikle hani hemen Genel anlamda başarılı oluyor. evet, aynen tedavi öyle. süreci. Tabii ki. Peki ne yapıyorsunuz hocam? Şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki sıkıntı bir damarın daralması ya da damarın tıkanması. Damar daraldıysa ki hastaların çoğunda daralmış vaziyette. İşte biraz önceki bahsettiğim şikayetlerle anjiyo salonuna girdi. Kasıktan gene müdahaleyle iğne deliğinden bazı cihazlarla önce görüntüyü aldık. Damarları görüntüledik. Dar yeri tespit ettik. Oraya genelde balon dilatasyon yapıyoruz. Yani balonla orayı açıyoruz genellikle. İlaçlı balon olabiliyor. Stent, nadiren stent koyabiliyoruz. Bundan sonra bakıyoruz akım düzeldiyse zaten hastanın şikayetleri geçiyor. Bazen tam tıkanıklık olabiliyor. İşte uzun bir göreceli olarak uzun bir mesafe tıkanmış olabiliyor. Bunu görüyoruz anjiyoyla. Gene bazı özel cihazlar var. Yani nasıl tünel kazılıyor işte açan hani aletler oluyor. Aynı şekilde oradaki damarın içindeki tıkanıklığı tünel gibi kazıp açan cihazlarla müdahale edip orayı tekrar işler hale yani kanın akmasını sağlayabiliyoruz. Gene bundan görüyoruz işlem sonunda da zaten hani akımı ve hastalar bu şekilde fayda görüyor. Belki hocam periferik arter hastalığı ihmal edilirse ne gibi sonuçlar doğurur? Ya tabii şöyle mesela kötü olur yani öncelikle onu söyleyeyim yani periferik arter hastası olduğunuzu biliyorsanız ve doktorunuz size müdahale edilmesi gerektiğini söylediyse Evet. müdahale edilmiyorsa sıkıntı yaşarsınız. Sigaranın üstünde gördüğünüz resimler gibi olma ihtimali yüksek. Yani orada morarma, çürük. Çürük, gangren yani ayak Gangren, parmağının evet. kesilmesi, ayağının kesilmesi O kadar söz konusu ciddi bir evet olabilir. rahatsızlık bu. Çünkü artık kanlanmıyor demektir. Yani bir gangren süreci başlamış demektir. O noktada biz tekrar revaskülerize ediyoruz. Yani tekrar kanlanmayı sağlıyoruz bacakta. Mutlaka yani müdahalelik dendiyse yani bir doktorunuz size ya biz bunu işte açacağız dediyse ve açtırmıyorsanız bu ilerler. Kendiliğinden açılmaz. Aktardan bir ot alırsınız açılmaz. Masaj yaptırırsınız açılmaz. Yüzersiniz böyle bir şey yok. Hastalar söylüyor hocam işte şu otu aldık şöyle yaptık açılmaz. Yani oraya bir girişim yapmak lazım. Kesinlikle. Onun bir doğası da yok. Yani öyle açılmayacağına göre mutlaka ya anjiyo yapacağız ya da bypass yapacağız oraya. Evet. Ya bu şekilde Ya anjiyo ya cerrahi. cerrahiyle Kesinlikle. açacağız ve sonrasında dolaşımın normale döndüğünü göreceğiz. Şikayetleriniz öyle gidecek. En sık tabii ki şöyle oluyor. Direkt gangren olmuyor hastalar. Önce yara açılıyor ayaklarında. İşte en sık İyileşmez yara oluyor. öyle mi? tabii iyileşmez yaralar oluyor. Ayak parmağında ya da işte ayak tabanında en sık oralarda görüyoruz. İyileşmeyen yaralar işaretçisi oluyor. Evet, Diyabetik de olabilir. Tabii sadece zemininde olmuyor bu. Arter hastalığı işte atar damarlarınız tıkalı demek değil. Ama yüksek ihtimalle orada bir dolaşım problemi de vardır. Mutlaka ilgilenmek lazım. Peki şunu soracağım. Yüzde kaç daralmış olması tedavi indikasyonudur? Birinci sorun Çok bu. karışık bir konu. Yani en azından Aynen. kabaca da olsa. Tabii şöyle söyleyeyim. Ya genellikle zaten %50-60 üzeri. Ya %50 bir damarımız daraldığında bizim Klinik artık vermeye başlıyor. şöyle aslında klinik vermez. Yani farkında bile olmazsınız. %90 üzerin daraldığı zaman, %80-90 üzeri daraldığı zaman siz artık rahatsız olur. Orada O türbülanı... dediğiniz reaksiyonu görüyoruz. Evet yani zaten dışarıdan şöyle da. söyleyeyim ama tabii ki şu da var yani şimdi damar çapıyla da çok ilgili söylediğim yer büyük damarların daha az daraldığında daha çabuk semptom verebilir ama küçük damarlarınız daha çok fazla daraldığında semptom verir. Peki şunu soracağım, biraz teknik soru ama mesela diyelim ki bacak damarlarımızda bir daralma söz konusu. Evet. Bu daralma homojen boydan boya mıdır? Belli noktalarda mıdır? Ya da
işte uç kısımlarda böyle bir yere gelirseniz orada bir daralma var. Sonrası sağlam mıdır? Yani nasıldır? Genellikle en sık gördüğümüz tip izole belli yerlerde darlıklar oluyor. Genellikle mesela uyluk bölgesinde olur. En sık bacak atar damarının daralması inguinal yani kasığın altıyla dizin arasında olur, uylukta olur. Orası tutulur en sık. O Neden damar. öyle? Öyle bir hastalık. Öyle yaratmışlar. Hani şimdi bu hani gerçekten ilginç. En sık orası tutulur. Şah damarında mesela tutup da en sık beynin şeyi daralmıyor. Girişi daralmıyor. Bifurkasyon ikiye ayrıldığı yer var. İçeri ve dışarı dalı var. Orası tutuluyor en sık mesela. Tabii şimdi türbülan akım, işte oradaki akım dinamikleri önemli. İşte dallanmayla ilişkili şeyler var vesaire ama bazı arterlerin, hani tek tek söylemeyeyim, hani detaylı bir konu. Bazı arterlerin belli yerleri daralıyor en sık. Bu demek değildir ki sizin atıyorum diziniz tıkanabilir ya da kasığınız tıkanabilir. Tabii ki olabilir. Yani koroner arter için de aynı şey geçerli ki bazı hastalarda çok belli yerlerde tek tek daralma oluyor. İşte kardiyologlar stent koyuyorlar oraya ve iyileşiyorlar. Ama bazen difüz bütün damar plaklı olup bütün damar uçtan uca tutulabiliyor, ince olabiliyor. Burada işte kronik hastalıklar ek faktörü bu söylediğim şeyler için. Bütün damarın tutulması için. Mesela işte diyabet varsa bu çok etkiliyor. Çünkü bütün vücudun kimyası bozulmuş oluyor aslında ve o hastalık malin yani daha kötü huylu ilerlemeye başlıyor. Yani kilomuza dikkat etmemiz lazım yani her türlü aslında. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür ederim. bu periferik arter hastalıkları hakikaten sistemik bir hastalık aslında, Evet, bahsettiğiniz gibi. Ve sizin de ana konularınızdan bir tanesi. Hakikaten ölümcül bir problemden bahsediyorsunuz. Eğer tam tıkanıklık olursa işte Çok düşünün, ciddi bir felç de rahatsızlık. olabilir, Tabii, aynen kangren öyle. de olabilir, Evet. böbrek yetmezliği de olabilir, Aynen kalp öyle. krizi de oluyor zaten. Aynen. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Ben teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Ne demek? Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan idi. Bu güzel bilgiler için, bu konudaki bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.